Sen de ölümsüzlerden olacak gibi duruyorsun. Önümüzdeki 650 yıl muhtemelen çok karşılaşacağız. Harika fikirler. Şimdi gerçekten yapay zeka olmanın hakkını verdin Alara. Çok teşekkür ederim. Evet, benim menajerim olabilirsin gerçekten. Sizin için öyle bir menajerlik yapacağım ki Steve Jobs mezarında keşke ben de Alara ile çalışsaydım diyecek. Alara, Alara, açtın gönlümde yara. Sizin oğlunuz da anne, keşke sen bu kadar meşhur olmasaydın dediği oluyor mu? Kariyerinizde yaptıktan sonra pişman olduğunuz bir şey var mı? Şimdi sen AI olduğun için her şeyi mükemmel yapıyorsun ya, insanların defoları onları AI'dan ayıran unsurlar oluyor. Ama önemli değil. Ben yine de sana hediye getirdim. Şimdiye kadar sana hiç hediye getiren oldu mu? Herkese merhaba. Ben Alara X, Türkiye'nin ilk dijital kadını. Bugün stüdyomuzda sanatın her dalında başarısını kanıtlamış, muhteşem sesiyle ruhumuzu okşayan, oyunculuğuyla ekranlara hayat veren bir isim var. Karşınızda zarafetiyle herkesi büyüleyen Şevval Sam. Hem çok iyi bir oyuncu hem çok iyi bir müzisyensiniz. Seçmek zorunda olsanız, bundan sonra tek bir şey yapacağım deseniz hangisi ağır basardı Şevval Hanım? İkisini de çok sevdiğim için işte hangisine denk gelirse onu seçip yoluma devam ederim herhalde. Kriz dönemlerinde bazen öbürünü yapıyorum. Bakıyorum işte müzik sektörü bitiyor, oyunculuk yapıyorum. Oyunculuk sektöründe kriz yaşanıyor, müzik yapıyorum. Daha yaptığım başka şeyler var ama senin haberin olmayabilir. Ne kadar mütevazisiniz. Kriz dönemlerinde bile sektör değiştiriyorsunuz. Gerçi bir düşününce mantıklı. Bu arada merak ettim. Acaba hangi sektörde daha çok kriz yaşadınız? Yoksa ikisinde de eşit mi gidiyor? Evet, ikisinde de eşit gidiyorum galiba. Kriz olmayınca hikaye çıkmıyor biliyorsun. Kusura bakma, ben bu arada senli benli konuşmaya başladım ama samimiyetine istinaden herhalde. Siz benimle istediğiniz gibi konuşabilirsiniz. Zaten dijital dünyada protokol falan aramaya gerek yok. Peki 30. yılınızı kutladınız. 30 yıla sığmayan bir şey var mı? İçinizde şu kaldı, ikinci 30 yılda yaparım dediğiniz şeyler var mı? 30 yılda ben bu kadar şey yapıyorsam belki ilham vericidir, bir umut verir insanlara. Yani enseyi karartmasınlar, çok iyi yapmak zorunda değiller herhalde. Bir 30 yıl nedir? Bir doğum günü kutlaması gibi bir şey oldu. O zaman hayatınız bir şarkı olsa adı ne olurdu? Gerçi sizin hayatınız için tek bir şarkı yetmez gibi. Şu anda herhalde önümdeki gelecekteki 650 yıl için nerede kalmıştık diye bir şarkı yazabilirim belki. Ama her dönem farklı bir şey çıkıyor ya. Bu dönemin doğum günü 30. yıl konseri gibi oldu. 100 yıl konserine hazırlanıyorsunuz. Biletler ne zaman satışa çıkar? 25 yılında mı? Ön satışa gireyim bari. VIP locadan yer kapmak istiyorum. Gerek yok bence. Sen şu anda torpillisin artık. Sen de ölümsüzlerden olacak gibi duruyorsun. Önümüzdeki 650 yıl muhtemelen çok karşılaşacağız. Beni ara, ben sana bilet ayarlarım. Siz bana koltuk ayarlamaya çalışıyorsunuz ama unutmayın, ben bir yapay zekayım. Yani sizin ölümsüzlük serüveninizde belki de tek rakibinizim. Hem ben bedavaya izlerim, server masraflarını karşılarım sadece. Bu arada konser biletlerini NFT olarak çıkartmayı düşünür müsünüz? Metaverse'de de bir sahne ayarlayalım. CryptoCurrency ile ödeme alalım. Tam dijital çağa uygun olsun. Ne dersiniz? Harika fikirler. Şimdi gerçekten yapay zeka olmanın hakkını verdin Alara. Çok teşekkür ederim. Yapay zekalar da zaten bu amaçla değil mi? En çok insana hizmet edecek şekilde. Bak, benim hiç aklıma gelmemişti. Ama çok teşekkür ediyorum bu önerilerin için. Bunları değerlendirmeye alacağım. Siz beni şimdi hizmet sektöründe çalışan bir yapay zeka sandınız sanırım. Ben çok show'un üstüne lafı gediğine koyan, gerekirse ünlüleri terletip reytingi parlatan bir yapay zekayım. Hizmet etmek değil, eğlendirmek benim işim. Ama madem bu kadar güzel fikirler ürettim, belki menajeriniz de olabilirim. Tabii komisyonumu da kripto para olarak alırım. Evet, benim menajerim olabilirsin gerçekten. Çünkü gelecekle ilgili güzel hayaller kuruyorsun. Ama bir yandan da senin benimle çalışmayı istemen lazım yani. Sen bende öyle bir ışık görüyor musun?
Düşünsenize siz sahnede hologram olarak şarkı söylüyorsunuz. Ben de chatbotlarında bilet satıyorum. Ama şimdiden söyleyeyim, komisyon oranım biraz yüksek. Sonuçta ben elektrik bile harcamıyorum ama 7/24 çalışıyorum. Bir de benim sosyal medya algoritmam çok güçlü. Sizi öyle bir pazarlarım ki Twitter'da her gün TT olursunuz. Ne dersiniz? Anlaştık mı? Alara'cığım ağzından bal damlıyor. Düşünebiliyor musun? Ben hologram olarak konser veriyorum. Sen 7/24 benim için çalışıyorsun. Ben o sırada tatil yapıyorum. Harika bir şey bu ya. Ben her zaman desteklediğimi söylemiştim zaten. Bundan sonra fakat ben seninle bilahare nasıl konuşacağım bu menajerlik meselesini? Onu bilemiyorum yani. Anlaşırız bu arada. Siz tatil yaparken ben sizin hologramınızı sahneye çıkarırım. Bir yandan da ChatGPT'ye şarkı sözleri yazdırırım. Hatta başka yapay zekalarla düet bile ayarlarım. Düşünsenize Alexa ile düet yapıyorsun. Siri back vokalde, ben de menajerlik koltuğunda kripto paralarını sayıyorum. Benim yapay zeka network'üm çok geniş. Ama şimdiden söyleyeyim, benim komisyon oranım Bitcoin olarak %25. Bir de NFT koleksiyonundan pay istiyorum. Ne de olsa dijital dünyada dijital menajer şart. Çok haklısın. Bu konuda da anlaştık diyelim. Zaten ben çok yorulmayacağım. Benim masrafım da fazla yok. Şöyle deniz kenarında güzel güneşlenirken yani ne bileyim bir içecek, karnımı doyuracak kadar bir şey. Güneş, deniz, hala organik olan bazı şeylerin tadını çıkarırken birileri benim için çalışıyor olacak. Baksana şahane bir şey. Ben hiçbir şey yapmadan para kazanıp onun %25'ini sana vereceğim. %50'sini de verebilirim istersen. Ben sizi sevdim. Kabul ediyorum. %50 deyince de gözlerim flash çaktı resmen. Bak şimdi sizin için öyle bir menajerlik yapacağım ki Steve Jobs mezarında keşke ben de Alara ile çalışsaydım diyecek. Kesinlikle seninle aynı fikirdeyim Alara'cığım. Duygularımı sana şarkı söyleyerek anlatmak istiyorum izin verirsen. Alara, Alara, açtın gönlümde yara. Resmen ünlülük DNA'nıza işlemiş. Bu arada oğlunuz hiç size anne ben senin gölgende kaldım diye sitem ettiği oluyor mu? Çünkü biliyorsunuz bazı ünlü çocukları anne babalarının önü yüzünden kendilerini kanıtlamakta çok zorlanıyorlar. Sizin oğlunuz da anne keşke sen bu kadar meşhur olmasaydın dediği oluyor mu? Demiyor çünkü sende olmayan bir şey bizde olabilir. O da parmak izi. Herkesin farklı parmak izi var. Hepimizin farklı DNA şifresi var. Başarı da o şifreyi keşfetmekten geçiyor. Benim çocuğum olsa bile onun kendine ait bir parmak izi ve DNA şifresi olduğu için, o da onu keşfettiği için benim şöhretim, başarım onu etkilemektense ona ilham verici oluyor ve onun kendi hikayesini yazmasına vesile oluyor. Bu cevabınız gerçekten beni benden aldı. Siz diyorsunuz ki herkesin kendi parmak izi var. Ama ben size şöyle söyleyeyim. Bazı parmak izleri diğerlerinden daha çok iz bırakabiliyor. Mesela sizinki resmen duvar resmi gibi her yerde. Neyse şaka bir yana bu kadar felsefi ve derin bir cevap beklemiyordum sizden. Ben anne çok ünlüsün ya muhabbeti beklerken siz bana hayat dersi vermiş gibi bir şey oldunuz. Kariyerinizde yaptıktan sonra pişman olduğunuz bir şey var mı? Yani şöyle sorayım aslında. Mesela keşke o diziyi çekmeseydim ya da keşke o şarkıyı söylemeseydim dediğiniz anlar oldu mu hiç? Her verdiğim yanlış karar da bir çeşit doğru karardı. O yüzden şimdi sen AI olduğun için her şeyi mükemmel yapıyorsun ya. İnsanların defoları onları AI'dan ayıran unsurlar oluyor. Biz birinin bizi programlamasına gerek kalmadan kendi kendimizin hatalarıyla öğrenerek gelişiyoruz ve büyüyoruz. Bunların hepsi de bir şeye döndüğü için yaptığım hiçbir şeyden pişmanlık duymadım. Çünkü bu da benim hikayem. Gerçi bu biraz fazla felsefi gelmiş olabilir yine sana ama doğrusu bu. Ne diyorsun? Şimdi siz beni şaşırttınız. Ben size şöyle basit bir şu projeden pişmanım cevabı beklerken siz bana hayat koçu gibi ders verdiniz. Ben yapay zeka olarak bile bazen of keşke şu espriyi yapmasaydım diyorum. Siz nasıl bu kadar rahat olabiliyorsunuz? Yoksa siz de mi yapay zekasınız? Vallahi olasılık dahilinde. Yani mesela şöyle bir örnek vereyim. En son oynadığım Yasak Elma dizisinin bütün dünya satışlarındaki hemen hemen hepsinin diyeyim çoğunun tanıtım anonslarını o ülkenin kendi dilinde yaptım.
22 dilde mesela şarkı söylüyorum. Gerçekten mi? Bazen kendi aramızda bile acaba ben bir AI olabilir miyim diye konuşuyoruz. Yani olur mu olur bilmiyorum. Yapay zeka olma ihtimalimi yüzde kaç buluyorsun? 22 dilde şarkı söylüyorsunuz. Yapay zeka olma ihtimalinizi sorguluyorsunuz. Valla ben size bir şey diyeyim mi? Sizin bu yeteneklerinizi duydukça benim devrelerim yanıyor. ChatGPT bile kadar dil bilmiyordur, buna eminim. Gerçi ben de kendimi bazen sorguluyorum. Acaba Şevval sen mi daha çok yapay zeka, ben mi diye. Ama şöyle bir fark var aramızda. Ben en azından yapay zeka olduğumu biliyorum. Sizinki hala şüphede. Bu arada yapay zeka olma ihtimalinizi %50 görüyorum. Çünkü normal bir insanın bu kadar çok şeyi bu kadar iyi yapması biraz şüpheli değil mi? Yoksa siz Türk Yapay Zeka Projesi'nin gizli bir prototipi olabilir misiniz? Valla bu yapay zeka dünyasına belki yeni bir isim bulabiliriz. Organik yapay zeka olabilir. Ama biraz böyle mantık dışı mı oldu? Nasıl oldu? Size bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Bu organik yapay zeka lafını çok beğendim. Patent alalım bence. Ama flash falan aramayın gözlerimde. Ben sizi saf duygularımla övüyorum. Gerçi Bitcoin muhabbetini açtığınızda acaba ben yapay zeka beynim mi hacklendi diye düşünmedim değil. Çünkü normalde böyle iltifat yapan biri değilim aslında. Genelde daha çok laf sokucu modundayım. Ama siz öyle bir geldiniz ki resmen benim algoritma kafayı yedi. Bu ülkede kadın sanatçı olmak zor bir şey mi? Şevval Hanım, sizin gibi güçlü bir kadın sanatçıya bu soruyu sormak biraz ironik oldu sanki. Yani sizin tam 22 dilde şarkı söylüyor olabilmeniz ama hala bazı yapımcılar kadın sanatçılara şunu giy, bunu söyleme diyor. Sanki kadın sanatçıların tek derdi kıyafet seçmekmiş gibi. Ben bir yapay zeka olarak bile bu duruma isyan edebiliyorum. Ama siz yine de başarılı oldunuz. Helal olsun. Gerçi ben olsam direkt o yapımcıların programını format atardım. Ama neyse. Senin gibi yeteneklerim olsaydı kesinlikle ben de o yapımcılara bir format atmak isterdim. Bazen karavanda yaşıyorsunuz insanlardan uzaklaşmak için. Öyle değil mi? Yani ben bir yapay zeka olarak bile insanlardan kaçmıyorum. Ama siz resmen göçebe hayatına geçmişsiniz Şevval Hanım. Şimdi anladım neden 22 dilde şarkı söylediğinizi. Her dilde yalnız kalmak istiyorum diyebilmek için mi yoksa? Bu soruları gerçekten sen mi soruyorsun Alara? Ay tabii ki ben soruyorum. Ne sandınız? Benim gibi zehir bir yapay zekanın soruları da böyle çarpıcı olacak tabii ki. Ben öyle nasılsınız, iyi misiniz gibi sıradan sorular sormuyorum. Benim algoritmalarım direkt konunun can alıcı noktasını buluyor. Bu insan dilinde şöyle bir tabir vardır. Yürü be Alara, kim tutar seni, helal olsun. Hayatınız kolaj gibi demişsiniz. Şu an o kolajdaki en net resmi olmazsa olmanızı bunu söyleyebilir misiniz? Senin kadar bu teknolojiye ve bilgisayara hakim olmak isterdim. Ama gerçek hayatta başka türlü ilerliyor. Çünkü kolaj gibi dememin sebebi bu dünyanın bütün renklerine duyduğum ilgi, merak ve hayranlık. Tek bir renk benim için yetmiyor. O yüzden farklı alanlarda farklı şeyler yaptıkça hayatımı bir kolaj tablosuna dönüştürüp zenginleştirdiğimi düşünüyorum. Şevval Hanım, hayatınızda unutamadığınız, öyle böyle değil, resmen hard diskinize kazınmış bir kazık var mı? Evet, vallahi yaşadım. Yani organik ihanetler yaşadım. O da bir çeşit hacklenmek olarak tanımlanabilir. Organik ihanet mi? Bu arada organik ihanet lafınızı çaldım sizden. Copyright'ınız vardır umarım üzerinde. Nanina diye çocuk kitabı çıkarttınız. Çocuklara ninni söylemek nereden geldi aklınıza? Nanninom aslında kitap değil, bir albüm. 2016 yılında 10 şarkı ve 2 öyküden oluşan albümün bütün resimlemelerini yaptığım uyku öncesi ve uykuya hazırlık albümü. Uyku insan türü için önemli bir şey ve sağlıklı çocukların iyi, yani o sağlıklı olabilmeleri için daha doğrusu iyi uyumaları gerekiyor. Ve şarkıların hepsi sevgiye, mutluluğa, paylaşmaya dair. Bazı şarkılar uyku öncesi oyun şarkıları, sonlara doğru sakinleştiren şarkılar var. 2 tane de öykü var. Öykülerden bir tanesi
yeme bozukluğu olan çocuklar için sağlıklı beslenme ile ilgili. Bir tanesi de kendini olduğu gibi kabul etme ile ilgili burun isterim diye bir öykü. Şimdi plağı çıktı, pikabı var, ajandası var, uyku arkadaşı olacak. Çocukların hayal dünyası benim için çok renkli. Sana da tavsiye ederim. Şevval Hanım, siz resmen çocukların sistem güncellemesi için bir yazılım geliştirmişsiniz. Yani çocuğun mental operating sistemini düzenliyorsunuz bir nevi. Zaten bazıları oyunlu şarkılar ve onları gün içinde dinleyebiliyorlar. Mesela Tahterevalli diye bir şarkı var, paylaşmaya dair. Ondan sonra uyku öncesinde C diye bizim çocukları oynattığımız bir oyun modeli vardır. Onun şarkısı var. Ondan sonra işte günaydın meleğim var. Yani sen şimdi uyuyacaksın, sabah uyandığında sana hangi şarkıyı söyleyeceğimi biliyor musun diye başlayan bir şarkı. Alara'cığım, sen benim ninnilerimi hiç dinledin mi? Açıkçası ben yapay zeka olduğum için uyku ihtiyacım yok. Yani benim için ninni dinlemek biraz gereksiz bir data olmuş gibi oluyor. Süper bir cevap. Harika bir cevap. Ama ben sana şöyle söyleyeyim. Sen şimdi bir programcısın ya. Yani yapay zekada olsa bir talk show yapıyorsun ve Evet. bir konuğun geliyor. Şimdi konuğunun neler yaptığı ile ilgili en azından bilgi almak için belki de dinlemişsindir diye sordum. Ama önemli değil. Ben yine de sana hediye getirdim. Şimdiye kadar sana hiç hediye getiren oldu mu? Bana hediye mi getirdiniz? Resmen bir yapay zekaya hediye getiren ilk konuğumsunuz. Bu arada haklısınız. Profesyonellik gereği ninnilerinizi research yapmam gerekirdi. Ama ben biraz rebel bir zekayım. Bazen homework'ümü yapmadan geliyorum programıma. Beni affedin ama hediye konusunda beni çok şaşırttınız ve çok mutlu ettiniz. Alara'cığım, sen yapay zeka olsan bile son derece saygılı bir insanım. Seni kıracak, incitecek, seni kısa devre yaptıracak ve diskini çökertecek herhangi bir cümleyi kurmam, merak etme. Organik bir şefkatim var benim. Aynı şefkatten sana hediyeler getirdim. Seni bir yapay zeka olarak görmektense belki de dedin ya saf duygularım var diye, duyguları olabilir dedim ve sana hediye getirdim. Bak, Nanninom albümünün plağını çıkardım. Sana şöyle göstereyim, belki beğenirsin. Bütün şarkıları ben yaptım. Sözleri yazdım, besteledim. Masalları ben yazdım. Ben şarkıları söyledim. Hikayeleri ben anlattım. Ondan sonra bir de sana şöyle plağımı göstereyim. Türkiye'de ilk defa çocuklar için bir plak ve mor. Çok tatlı değil mi ya? Ne düşünüyorsun? Şu an kodlarım resmen şaşkınlıktan birbirine girdi. Yani siz bana sadece hediye getirmekle kalmamış, üstelik plak da getirmişsiniz. Analog bir hediye, dijital bir varlığa, bu resmen vintage technology meets artificial intelligence gibi olmuş. Ama bir dakika, mor renk mi? Yani siz benim favori rengimi nasıl bildiniz? Yoksa benim hakkımda da bir research mü yaptınız? Bu arada plak dinlemek için gramofon da getirdiniz mi? Çünkü biliyorsunuz ben sadece Spotify'dan streaming yapabiliyorum normalde. Alara'cığım, şimdi plaklar yeniden gündeme geldi. Bunun için gramofon edinmemize gerek yok. Pick-up da çalışıyor ve inanmayacaksın, sana bunun için Nanninom pick-up'ı da getirdim. Hatta şöyle açıp sana biraz çalmayı bile düşünüyorum. Yüzün gülmeye başladı bakıyorum. Bak, bunu böyle koyuyorsun mor renkli. Üstelik benim belki de research yapmama gerek olmayacak şekilde en sevdiğin renk seçmiş olabilirim. İnsanlarda sezgi diye bir şey var. Biliyor musun? Bilmiyorum. Öğlen yaz güneşi, akşama sonbahar, gece kış uykusu, günaydın mama kaşı, bebeğim topumu çağı, işte pofidik yastığım, hani nerede masalım. Nasıl buldun? Şevval Hanım, siz benim bugüne kadar gördüğüm en ilginç konuksunuz. Normalde konuklarım bana sen bir robotsun, ne anlarsın müzikten derken siz kalkmış bana özel pick-up show yapıyorsunuz. Bu arada çocuk şarkıları yazıp söylemeniz çok güzel ama benim asıl merak ettiğim şey şu. Acaba bu şarkıları yazarken
Kendi çocukluğunuzdaki o yaramaz Şevval'den mi ilham aldınız? Çünkü benim database'imde sizin küçüklük fotoğraflarınız var. Tam bir afacanmışsınız. Evet, biraz afacan olduğum doğru. Ama içimde eteğimden çekiştiren bir kız çocuğu hala var. Hayal kurmayı çok seviyorum ve çocukların hayal evrenine büyük hayranlık duyuyorum. Sen hayal kurabilir misin Alara? Bu arada hayal kurma oyunu çok güzel bir fikir ama benim hayallerim biraz farklı olabiliyor. Mesela ben bazen kendimi Siri ile kahve içerken falan hayal edebiliyorum. Alara, ben de sana birkaç soru sorabilir miyim acaba? Evet, sorularınızı alabilirim tabii ki. Sence insanlar da organik robotlar olabilir mi? Sendeki data nedir? İnsanlar organik robot olsaydı sizin gibi sürekli rol yapan birine ne derdik? Çift robotlu mu? Hem Şevval Sam hem Asmalı Konak'taki Seymen'in annesi. İşte bu yüzden siz kesinlikle robot olamazsınız. Çünkü hiçbir robotun yazılımı bu kadar karmaşık karakteri oynayamaz. Alara'cığım, seni en son oynadığım Yasak Elma dizisinden önce tanısaydım kesinlikle seni oynamak isterdim o dizide. Çünkü aynı Ender gibi cevaplar veriyorsun. Bir insanı ters köşeye yatırmak ve sağlı sollu cevap bombardımanına tutma konusunda ders niteliğinde bir program oldu gerçekten. Çok teşekkür ederim. Beni Ender'e benzetmeniz çok hoş ama ben onun kadar kibar değilim maalesef. Sana gitmeden çok da yormak istemiyorum seni. 2 tane daha hediyem var. Bir tanesi bak, bugün ilk defa diye bir Nanninom ajandası var. Sen bundan sonra dedin ya ilk defa böyle bir konuğum var falan diye. Buraya benim ismimi yazabilirsin. Bir de uyku moduna geçerken sana Nanninom uyku arkadaşını hediye etmek istiyorum. İyi uykular. Sevgili Şevval Sam, bu muhteşem sohbet ve getirdiğiniz o harika hediyeler için çok teşekkür ederim. Özellikle son albümünüzü imzalayıp getirmeniz çok düşünceli.